Vampirler Büyükada'da mı? Vampir kültürü Babil'den kalan örneklere dayanır ve yüzyıllar boyunca değişimini inceleyen kapsamlı folklorik tarihsel araştırmalara konu olur. Kan emme ve öldükten sonra diriltme efsaneleri Orta Çağ'da daha da fazla yaygınlaşmıştır. Vampir varlığına inanan bilim insanları vampirlerin kendilerince belirlenen özelliklerini şöyle özetler: acıyı en az düzeyde hissederler, vücutlarında özellikle yüzlerinde çürüğe dayalı hafif çukurluklar ve izler bulunur. Göz renkleri sürekli değişim içindedir ve iki göz aynı renkte bulunmaz. Beklenmedik zamanda fark edemeyeceğimiz kadar hızla ve bir o kadar da güçlü tepkiler verebilirler. Ten ısıları sürekli değişiklik içindedir, genellikle soğuktur. Gün ışığından etkilenmezler ama popüler kültürde tam tersi bir etki yaratılmıştır. Düşünce okuyabilirler, bu nedenle onlara karşı koymak imkansız gibidir. Zekalarını, güçlerini asla bir kitlenin anlayacağı bir şekilde dışarı vurmazlar. Bahsedildiği gibi köpek dişleri, kurbanların boyun damarlarını ısırmak için ilgi çekici büyüklüktedir. Osmanlı'nın son dönemlerinde de korkunç bir vampir vakası vuku bulmuştur. Büyükada'da yaşanan bu olayın bazı kanıtları hala Atina'daki Saray Müzesi'nde sergilenmektedir. Yıl 1805. Osmanlı Devleti'nin başında 3. Selim var. Avrupa'da Napolyon Bonaparte'ın orduları hızlı ilerlerken Osmanlı Devleti de Rus Çarlığı desteğindeki İngiltere ile savaş halindedir. Osmanlı ülkesi Müslüman tebaa için ne kadar çekilmez haldeyse gayrimüslim tebaa için o denli güzeldir. Şöyle ki imparatorlukta askere sadece Müslümanlar alınmakta, oluşan piyasa boşluğunda ise ticaret, Yahudi, Ermeni ve Rum asıllı Osmanlı vatandaşlarının eline bırakılmaktaydı. 1805 yılının Ağustos'unda Prens Takımadalarının en büyüğü olan Büyükada'da zengin bir kuyumcu eşrafın çocuğu olan Yorgo, çocukluk arkadaşı Manolis ile sandalla yüzmek için açılır. Sandal durmadan kıyıdaki kayalıklara atlayan Manolis başını kayaya çarpar ve beyin kanaması geçirerek ölür. Aradan bir süre geçtikten sonra Yorgo bir gece yarısı Manolis'i büyük ahşap evlerinin bahçesinde gördüğünü iddia eder. Fakat bu sözü dikkate alınmaz. Bir süre sonra da ada sakinleri ahırlarında bulunan hayvanların boğazları parçalanmış olarak bulmaya başlar. Bunun sebebinin vahşi bir hayvan olabileceği düşünülür. Fakat bu tür bir eylemi gerçekleştirecek kadar büyük bir hayvan Büyükada'da yaşamamaktadır. Olayı seyreden birkaç ay içerisinde adada 2 kadın, 3 genç ortadan kaybolur. Ada sakinleri arasında kızların İstanbul'da Müslüman sevdikleri olduğu ve onlara sandalla kaçtıkları söylentisi yayılır. Ancak çok geçmeden bunun böyle olmadığı anlaşılır. Ada sakinlerince bugünkü Rum yetimhanesi civarında ormanlarda zaman zaman gençler görülür. Bunun üzerine gençleri aramak için 15-20 kişilik bir grup oluşturulur. Ormanlar tarumar edilir, gençlere ait elbise parçaları, ayakkabılar bulunsa da ölü ya da diri kimseye rastlanmaz. Ardından geçen günlerde adanın nispeten daha tenhalık bir kısmında oturan yaşlı bir çift boğazı parçalanmış halde bulunur. Bu olay adada büyük bir infial başlatır. Adalılar dönemin önde gelen Ortodoks din adamından bir açıklama yapmasını ve bu olayın ne olduğunu ve nasıl durdurulacağını insanlara anlatmasını ister. Görevli vaiz ise konuyu Yunanistan'daki Yüksek Ortodoks Kilisesi'ne danışacağını söyleyerek zaman ister. Vaiz Yunanistan'a gönderdiği mektupta tüm detayları açıkça anlatır. Fakat bu arada aynı şekilde 2 kişinin daha cesedi bulunur. Yunanistan'a ulaşan mektup dikkatle incelenir. Konunun bir vampir olayı olduğu düşünüldüğü ve vampirlere karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatan detaylı bir mektupla bir vampir kiti gönderilerek vaize cevap verilir. Vampir öldürme kitleri 18. yüzyıl başlarında özellikle Doğu Avrupa ve Karpatlar'da yaygın olarak kullanılmıştır. O dönemde özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde bir vampir istilası olduğu söylentileri yaygın olduğu için özellikle bunun yüzünden seyahat eden vampir avcıları yüzünden üretilmiş nadir bir kittir. İçinde olan silahlar, kutsal ürünler ve kitaplar bir vampiri tanımlamakta ve onu yok etmek için yeterli silahlar barındırmaktaydı. Peki nedir bunlar ve ne işe yararlar? Ahşap kazıklar ve tokmak.
Bu kitlerin belki de olmazsa olmazı ve en önemli parçasını ahşap kazıklar ve tokmaklar oluşturur. Kazığın yapıldığı ağaç bazı kültürlerde farklılık gösterirken bazen de etkisini arttırmak için kazığın sivri ucuna sarımsak solüsyonu sürülür ya da gümüş başlık çakılır. Bazen de haç formunda hazırlanırdı. Basit bir işlem gibi görülse de aslında iki büyük göğüs kemiğinin arasında ya da birden fazla kaburganın kırılması için kalbin içinde bir delik açılmasıyla işlem son bulurdu. Çok kanlı olan bu işlem aslında vampir öldürme ritüelindeki bitiş noktasıydı. Gümüş bıçak ya da gümüş mermiler. Aynı zamanda kurt adam ritüellerinde de kullanılan bu iki nesne vampirleri yaralamak ve onları güçsüz düşürüp öldürmek için atılan bir adımdı. Fakat kullanılan gümüşün saf ve katıksız olması gerekliydi. Haç. Vampir olduğundan kuşkulanan kişilere gösterilip tepkilerine göre onların vampir olduğunu anlamak ve onları uzak tutmak için kullanılırdı. Fakat çok güçlü vampirler karşısında işe yaramadığı söylenirdi. Kutsal kitap. Vampirleri uzak tutup onların içindeki kötü ruhu savmak ve rahatsız edip güçsüz düşürmek için kutsal pasajlar okunması için kullanılırdı. Vampir şişeleri. Bu şişelerin içinde vampir avında kullanılan ve onları güçsüz düşürecek bazı tozlar ve kanlar bulunurdu. Bunlar kükürt, kutsal su, sarımsak tozu, vampir kanı, ölü kanı, kurtboğan çiçeği tozu, gümüş tozu ve vampir külüydü. Büyük pala ya da hançer. Öldürülen vampirlerin bazen geri dönmesini önlemek için kafalarını kesmek için kullanılırdı. Vaiz mektubu ve kiti aldıktan sonra durumu tüm gerçekliği ile ada halkına anlatmanın, onları korkutup adadan kaçıracağını ve adanın tamamen Türklere kalacağını düşünerek mektuptaki bilgileri sadece belli başlı kişilerle paylaşmaya karar verir. Adanın güçlü kuvvetli gençlerinden bir ekip kurulur. Ormanlar yeniden aranıp taranmaya başlar. Günler süren aramalar sonucunda yine bir netice alınamaz. Bir süre sonra pazar ayininden evine dönen kestirme yolu kullanmak isteyen bir adam ormandaki patika yola sapar ve saldırıya uğrar. Saldıran kişi ise Manolis'tir. Orada devriye gezmekte olan Osmanlı zaptiyesi ve yetişen diğer halkın yardımı ile güçlükle elleri ayakları bağlanarak ada karakolundaki nezarethaneye konulur. Bu arada Manolis'in hortladığına dair adada söylence başlar. Osmanlı Devleti savaş halinde olduğu için adada görevli sadece 2 zaptiye vardır. Onlar da ne yapacaklarına karar veremeyerek durumu İstanbul'daki zaptiye amirine bildirirler. Zaptiye amiri daha önce İstanbul'da ada hakkında bazı dedikodular duymuştur. Fakat resmi kaynaklardan gelen bu rapora hayret eder ve durumu dönemin Şeyhülislam'ı Zembilli Ali Efendi'ye bildirir. Bu sırada Manolis, nezaretin küçük demir penceresini parçalayarak kaçar. Vaiz önderliğindeki ada halkı ada mezarlığına giderek Manolis'in mezarını açarlar. Ancak Manolis'in tabutunun boş olduğunu görürler. Tabutun parçaları eski bir Roma geleneği uyarınca vampirin yaşarken ait olduğu aileye musallat olmaması için Manolis'in babası tarafından evlerinin kapısının üzerine çakılır. Günümüzde hala durmakta olan bu ev restore edilerek boyanmış olmasına rağmen tabutun parçaları halen görülebilmektedir. Manolis ve diğer gençlerin ise vaiz ve ekibi tarafından bulunup öldürüldüğü düşünülmekte olsa da bu konuya dair bir bilgi veya belgeye rastlanmamıştır. Konu ile ilgili daha başka bir bilgi bulunmaz ve tarihin gizemli, tozlu raflarına kaldırılır. İnanılmaz olan bu tarihsel olaya biraz daha yakından bakacak olursak, bazı olayların bu konuyu destekler biçimde ilerlediğini ve bazen de olayın gizemini sürdürdüğünü görebiliriz. Bunlara sırasıyla bakarsak, vaizin Yunanistan'daki patriğe yazdığı mektup, hala Yunanistan Atina'daki daha sonra müze olan sarayda sergilenmektedir. Mektubun orijinali 20 sayfa olup bizim elimizde sadece 2 sayfalık kopyası bulunmaktadır. Manolis'in babası tarafından evlerinin kapılarının üzerine çakılan tabut parçasının olduğu ev, Hristos Manastırı'nın olduğu alana çıkan sokaklardan birinde bulunmaktadır. Hristos Manastırı'nın Bizans'taki varlığı, Mikail 1. Komnenos döneminin 1158 tarihli bir kaydına dayanır. Ayrıca manastır 18. yüzyıl ortalarında detaylı bir restorasyon görür. Bu restorasyonu yapan kişinin ise Kont Maurice Bostari olduğu rivayet edilmektedir.
Kont Maurice Bostary gerçekten ilginç ve gizemli bir kişidir. Avrupa'da çoğunlukla Macaristan ve Romanya'da kiliseler ve dini yapılar inşa etmiştir. Bu iki ülkede tarihinde pek çok vampir söylencesi ve efsaneleri olması ile bilinir. Kont Maurice Bostary'nin bu olay ile olan ilgisi ise adada kaybolan gençlerin genellikle Rum yetimhanesi civarında görülmesidir. 1898 yılında bu yetimhaneyi yapan şirketin başındaki kişi Kont Maurice Bostary'dir. Bu yetimhane 5 katlı bir otel olarak inşa edilmiş, ancak Kont Bostary oteli açmak için izin alamayınca otel satılığa çıkmış ve hayırsever bir Rum olan Eleni Zarifi oteli satın almıştır. Yetimhanenin bulunduğu yere biraz dikkat edersek ada içinde bir otel için fazla uzak ve sarp bir yerdedir. Sahile yakın ve manzaralı pek çok yer varken ada halkından uzak ve sarp bir noktada, tabiri caizse gözlerden uzak bir yerde bu otelin yapılmasının nedeni acaba vampirler için bir toplantı veya barınma yeri mi oluşturmaktaydı? Kont Maurice Bostary ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak istesek de tıpkı bir hayalet gibi neredeyse isimsel bir kişi görülmektedir. Günümüzde internette aradığımız her şey hakkında yüzlerce sayfalık bilgilere ulaşsak da bu gizemli kont hakkında yazılan 2-3 cümleyi geçmemektedir. Sanki onunla ilgili her bilgi saklanmış ya da silinmiştir. Fakat ulaşılan en önemli bilgilerden biri Kont Maurice Bostary'nin aforoz edilmesidir. Kiliseler, manastırlar, dini yapılar yapmakla ilgilenen bu kişinin ne büyük bir günah işleyip de aforoz edildiği ise bilinmemektedir. Belki de Kont sadece onlardan biridir. Fenerbahçeli efsane futbolcu Lefter çocukluğunu Büyükada'da geçirmiş ve oraya defnedilmiştir. Hayatını ve anılarını anlatan kitaplarda ve yazılarda şu nokta dikkati çeker. Efsane futbolcu çocukken yaramazlık yaptığı vakit büyükleri tarafından vampirler gelir seni götürür diye korkutulurmuş. Bu noktada ada gibi kapalı sayılabilecek bir ortamda ve toplumda çocukları korkutmak için vampir söylemi nereden çıkmıştır? Genelde çocukları korkutmak için kullanılan ve evrensel sayılan ve her toplumda farklı isimle bilinen öcü hortlak yerine daha korkutucu oldukları düşünülen vampirler neden kullanılmıştır? Ve neden bunu sadece adada bulunan kesim kullanmıştır? Çünkü anakarada yani İstanbul'da bu tür bir söylem kullanılmamıştır. Söz edilen mezarlık çoğunlukla kapalı halde durmakta ve çok özel izinler ile defin kabul etmektedir. Vampire ait olduğu söylenen mezarın ise uğursuzluk ve geri dönmesinden korkulduğu için tahrip edilip yok edildiği söylenmektedir. İlginç olan ve kayda değer önemli başka bir şey de nedeni tam olarak açıklanmasa da emniyet istatistiklerine göre İstanbul ilçelerinde en çok kaybolma vakası Büyükada'da olmakta. Belki de onlar hala aramızda. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.